Arkadaşlar şimdi size kaldığım üniteyi göstereceğim. Kaldığım yayla evi. Derenin sesi gürül gürül geliyor. Ha şurası. Sol tarafında yayla evinin sol tarafında 2 tane şelale aşağı doğru iniyor. Sağda da bir dağ yükseliyor. Yayla evinin arkasında vadi devam ediyor. Dere aşağı doğru iniyor. Çok güzel bir yerde ya. Süper. Arkadaşlar herkese selamlar. Saat 8'e geliyor. Tabii yine erken kalkmamız gerekiyordu ama kahvaltı saat 7'deydi. Mecburen kahvaltıyı yap, hazırlan. 8'i buldu. 8'e 20 var. Bu ne ya? Herhalde biraz soğuk almışım. Bundan dolayı boğazım. Ama önemli değil. Şimdi bugün nereye çıkacağız? Şimdi şöyle bir göstereyim. Çubuğum, değneğimi göstereyim. Şu tepeyi görüyor musunuz? Şu tepeyi. Şu kafamın üstündeki tepenin arkasında küçük bir göl var, oraya çıkacağız. Şimdi dere de akıyor. Biraz sonra dereyi geçeceğim. Dereyi geçtikten sonra paçaları sıvamayacağız. Dereyi geçmeden önce paçaları sıvayacağız. Ona da gerek yok, sıvayacağız. Ona da gerek yok, köprü var. Köprü varken paçası sıyırıp dereyi geçmenin bir anlamı yok. İneklerin çan sesleri geliyor kulaklarınıza. Yani cins cins bakıyorlar bana herhalde. Tanıdık değilim. Sarışın değilim. Onun için diyorlardır bu ne ya? Herkes sarışın, bu niye böyle? Ay, şu ağaca bakar mısınız, arkamdaki ağaca? Bu kayanın üzerinde kalan ağaç hala direnmiş ve hala da direniyor. Yaşamaya devam ediyor. İlginç bir şey ya. Kayanın üstünde devam ediyor yaşamaya. Evet, şimdi Safiye'yi göreceksiniz. Safiye, arkadaşlara bir selam vermek ister misin? Mö. Mu. İnek. İneklerin dili de burada farklı, biliyor musunuz? Mö deyince anlamıyorlar. İnekler burada mu diyormuş. Yani Almanca'da mö mu demek. Ben ilk okula başladığım zaman çocuklara inek nasıl bağırıyor, çocuklar hepsi mu dedim, yok ya mö. Mu değil. Tabii sonra dedim ya, çocuklar senden daha iyi biliyordur herhalde. Sordum, gerçekten de öyleymiş. İnekler burada arkadaşlar mu diyor, mö demiyor. Yani Hochdeutsch, yüksek Almancayı öğrenen arkadaşlara B1 seviyesine gelmişseniz bunu bilmeniz gerekiyor. A1, A2 seviyesindekilere ben bir şey demiyorum. Çünkü B1 seviyesindekiler artık her şeye karışmaya başlıyorlar. Boyundan büyük işlere karışmaya başlıyorlar. Rukiye de arkada. Rukiye selam vermiyor. Rukiye kendini kaşıyor biraz. Boyundan büyük işlere karışınca artık mö ile mu arasındaki farkı da öğrenmeye başlıyorsun. Ben de öyle olmuştu. Ay, şöyle şu çıkacağım yamaçtaki şeyi göstereceğim, şelaleyi göstereceğim sana. Sana değil, size. Arkadaşlar, dediğim gibi bu dilden dolayı çok şey unutmuşum ya. Kafam 4 tane dille, ya da kafamın içinde 4 tane dil birbiriyle seviştiği için bazen böyle ortaya karma karışık, anlaşılmaz kelimeler çıkabiliyor. Şöyle bir panorama yapalım. Nasıl benim etrafım diye. Şöyle panorama yapalım. Evet arkadaşlar. Hava serin. Tahminime göre internet çekmiyor. Telefon da çekmiyor burada. Tahmin ediyorum. Yani 10 derecenin altı değil, 15'in de üstü değil.
Hadi gel 12-13 derecede anlaşalım. Ağustos 2, 12-13 derece hava sıcaklığı ve ben yürüyorum. Biraz sonra sarp bir yokuştan yukarı çıkacağım. Tahminime göre göle kadar bir 2 saatlik bir yolculuğum var. 1 saat orada geçiririm. 3 saat, 2 saatte de dönerim. 5 saat. O saat 2'de evde olmam lazım. Çünkü saat tahminime göre 1.30-2'den sonra sert bir yağmur var. Klasik yaylalarda öğleden sonra olan yağmur. Tabi yukarıda küçük kulübeler var ama yani ben yine de bölgeyi çok iyi tanımadığım için mümkün mertebe zamanında evde olmayı planlıyorum. Size şimdi yayılın canım, rahatsız olmayın. Başka bir dil. Almanca konuşsaydım anlardınız ama şimdi arkamda size ilginç bir yer göstereceğim. İlginç bir yer derken hani yok ya, göstermeyeceğim. Orası bana kalsın. Merak edin. İlerleyen bir zamanda eğer kafamdaki fikri gerçekleştirirsem oradan size video yaparım, yollarım. Ay yoruldum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dereye doğru iniyoruz, dereye doğru. Şöyle yine bir panorama yapayım. Panorama yapayım. Şelaleler görüyorsunuz. İnekler, dere. Şimdi çok güzel ya. Görüntü kalitesi de çok güzel de üst taraf işte beyaz çıkmasının, bak görüyor musunuz? Bana odaklanıyor. Kamera bana odaklanınca o bulutların olduğu kısım beyaz çıkıyor. Şimdi arkadaşlar en uzun çekimimi bugün yapıyorum. 6 dakikayı geçti. Yok, dün 7 dakika yaptım ya. Bugün 10 dakika yapacağım. Bakalım başaracak mıyız? Şimdi ahırın yanından geçiyoruz. İneklerin kaldığı ahır. Evet. Evet, şimdi yine bilindik bir tabelanın yanına geldik. Tabelayı görüyor musunuz? Tabela ters görüyorsunuz. Tabela beni yönlendiriyor. Yine şeyi de görüyorsunuz. Kırmızı beyaz kırmızı çizgileri de görüyorsunuz. Ya her şey sistemli ya. Her şey. Bazen ben şey diyordum ya. Bunlar doğayı kontrol altına alabileceklerini mi zannediyorlar yani? Doğayı kontrol altına alabileceklerini zannediyorlarsa ya yanılıyorlar diyordum. Ama bunlar şöyle bir şey yapmış. Bunlar da kabul etmişler doğayı. Onlar da kontrol altına alamayacaklarını biliyorlar. Ama yani %100 değil de %99.99'unu hedefliyorlar. Onun için yollarını dört dörtlük yapmışlar buranın. Köprüler yapmışlar. Dereyi ıslah etmişler. Ya ne bileyim. Yani dağın başında bile arıtma tesisini kurmuşlar. Öyle sen kafana göre atık suyunu şey yapmıyorsun. Sağa sola atmıyorsun. Bir şey daha. Mesela ben burada yürüyüş yapıyorum ya. Çöpümü sağa sola atamam. Hani atsam kimse görmese de sıkıntı değil. Ama öyle bir kültür oluşmuş ki kesinlikle çöpünü çantana koyuyorsun. Kendine taşıyıp tekrar atıyorsun. Yukarı gittiğinde bir yayla evi var değil mi diyelim. O yayla evine çöpünü götürmüyorsun. Çöpünü yolda yediğin, içtiğin her şeyin çöpünü tekrar aşağı getiriyor. Çünkü o yayla evi aşağı getiriyorsun. Çünkü o yayla evini geçen ben açıkladım. Helikopter geliyor malzeme taşıyor. Ya da o teleferik taşıyor. Çok zor koşullarda yiyecekleri oraya taşıyorlar. Burası da arkadaşlar size onun için çöpünü kendin taşıyacaksın. Bir şey daha göstereyim. Bunu görüyor musunuz? Bunu görüyor musunuz? Bu elektrikli tel. Ben bunu açtım, geçtim. Her yere çekmişler. İneklere bir sınır belirlemişler. İnekler o sınırlar içerisinde yayılıyorlar. Bu tellerde elektrik var. Çarptıkları zaman geri dönüyorlar. Çoban yok başlarında. Çoban yok. Var bir çoban ama sürekli böyle bizim memlekete gibi böyle başında durayım. Yok öyle bir şey yok. O da ayrı bir nostalji. O da ayrı bir güzellik. Onu şey görmüyorum. Burada kurt yok. Ayı yok. Çok az varsa da. Her şey kontrol altında dediğim gibi. Adam dürbünüyle uzaktan bakıyor. Bak şurada karşıda küçük bir ev var. Görünüyor mu? Bak şu evi görüyor musunuz?
Böyle bir çoban kulübesi var. Çoban o kulübeden ne yapıyor? İşte o kulübeden inekleri gözlemliyor. Kontrol altına almaya çalışıyor. Yani şimdi bugün heyecanlı bir yolculuk olacak. Hem bir dereyi geçeceğim. De derenin geçtikten sonra bir tarafta bir sürü şelale var. Yağmur yağarsa derenin yükselme ihtimali var. Şelalelerin coşma ihtimali var. Bir de ben kalıyormuşum öbür tarafta. Her güzelliğin de bir bedeli var. Eğer o gölü görmek istiyorsam bu bedeli ödeyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi köprüye de kapı yapmışlar. O kapıyı öyle kafana göre açık bırakamıyorsun çünkü inekler kontrolsüz bir şekilde geçiyor. Şimdi dereyi geçeceğim. Dere yine coşmuş dere. Görüyorsunuz. Şimdi şuradan şu kulpu şöyle sağa doğru ittim. Evet. Ama arkadaşlar. Şimdi şöyle de itiyorum. Şöyle dereyi de arkama alaraktan görüyorsunuz dereyi. Evet. Yine aynı muameleyi burada da yapıyoruz kapıya. Görüyorsunuz açtık. Umarım şimdilik kapımızı şöyle bir doğru kapatalım. Şöyle dereyi arkamıza aldık. Evet, ilk 10 bugüne kadar ki rekoru kırdım. Evet, buradan gitmiyoruz. Şuradan gidiyoruz. İnekler yayılsınlar. Karışmayalım. Öyle bir çam benim boynuma taksalar. Burnum boktan çıkmaz. Bakın arkadaşlar. Yine kırmızı, beyaz, kırmızı. Ve burada yazıyor. Biz buraya gideceğiz. Pois Karşı'ya. 2 gün önce ben buraya gitmiştim diğer göle. Muhteşem bir şeydi zaten o. Öbür gölde çok övdüler. Bulutlar kara kara. Umarım öğleden önce yağmur bastırmaz. Gerçi yağmur yağmurluğum var ama küçük. Keşke bir tane büyük alsaydım. Neyse. Ben tatil bittikten sonra benim bir alışverişe gitmem gerekiyor. Alışverişe gidip şöyle artık bir şeyi biliyorum. Daha önce acemiydim ama şimdi artık gerçekten neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Ya bir şey alıyorsun. Onu çok fonksiyonel olması gerekiyor. Aldığın yake, aldığın ayakkabı. Yani hem kışın hem yazın kullanabilmen gerekiyor o ayakkabıyı. Hem pahalı malzemeler. İleride bu malzemeler konusunda da bir video yapabilirim. Hem pahalı malzemeler hem de şu çantayı görüyorsunuz arkamda. Arkadaşlar çantayı her şeyle dolduramam, taşıyamam yani. Dik yamaçları çıkıyor. Yani düşünsene sırtında 10 kilo var. Düz yolda 10 kilo okey ama yokuşta 10 kilo oluyor 20 kilo. Gittikçe de yoruluyorsun. Şurada bir çoban hüddesi var. Arkamda hemen. Şöyle karşı dere arkamda. Evet, şimdi buradan da yine klasik bir merdiven yapmışlar. Arkadaşlar bu merdiveni burası sınır. Bu ineklerin yayılma sınırı. İştik. Dur bakalım. Aha. Şöyle. Şunlar da herhalde mahallenin manyakları. Heyecan arıyorlar yukarıdaki inekler. Belli. Belli onlar manyak. Onlar sürüden ayrılmışlar. Onlar biraz anarşik gibi duruyorlar. Ya, bu anarşik kelimesinin anlamını bilmeyip de kulaktan duyma anarşik diyen amcalar, teyzeler var ya, ya da abiler fark etmez.
Ya onları eleştirmiyorum ya. Olumsuz bir şey demiyorum. Ama o anarşik deyişleri var ya, o ses tonları. Çok komik geliyor. Direkt sana hani şey diyorsun ki mahallenin suyu yok işte su getirelim ama diyor. Anarşik misin, komünist misin diye yapıştırıyor ya sana, seni orada kesiyor ya. Ay Allah. Ay ay, o memleketimin güzel manzaraları. Ay ay, beni yedi bitirdi, beni yedi bitirdi. Şimdi ne diyoruz? Ah. Neue Tag, neues Glück. Yeni gün, yeni mutluluk. Neue Tag, neues Glück. Ay. 14 dakika oldu. Video 14 dakikayı buldu. Artık söylememe gerek yok. Biliyorsunuz. Evet, her tarafta delik deşik. Evet arkadaşlar. O Yüzüklerin Efendisi'nde bir tane orman vardı ya. Şimdi o ormana benzer bir ormanın içine şuradan gireceğim. Oy. Dün benim kaldığım yayla evinden 3 tane müşteri, bir aile gelip burada mantar toplayıp yayla evine getirdiler. Ondan da çok güzel akşam yemeği yaptılar. Yedim vallahi, mükemmeldi. Ay. Bu yayla evini de anlatacağım sonra. Kadın ismini söyledi, o ismini unuttum ya. Artık balık hafızalıyım da demeyeceğim. Balıklar bizden daha zeki. Evet. Düşmüşüm bir ormana. Yol belli değil. Ah. Ay. Yaşar Kemal'in şiiri aklıma geldi. Bilmiyorum ama o Yaşar Kemal'in o şiiri okuduğu andaki ses tonu hala kulaklarımda. Ay. Kıskanıyorum. Yaşar Kemal'i de kıskanıyorum. İnce Mehmet'te sen nasıl anlatırsın o bütün börtü böceği ismiyle beraber. Bütün çiçeği, dalı ismiyle beraber. Ya mükemmel bir şey. Ay arkadaşlar, videoyu burada kapatacağım. Çünkü aynı anda 3-4 tane işi yapamam. Yokuş diyor ki benimle ilgilen. Evet.